Bu ilk 15 dakikamız için stüdyomuzda doçent doktor Serhan Afacan var. İran Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhan. Şimdi sıcak bir durum, Trump ve Tahran yönetimi arasında karşılıklı tehditleşmeler sürüyor. Amerika askeri olarak bir yığınak yapmakta oraya. İran'dan da Tahran'dan da hiçbir geri adım yok. Biz bugün şu anda bu programa başladık. 11'e kadar da bu program devam edecek. Bu süre içerisinde bir son dakika bandı, Amerika İran'ı vuruyor. Böyle bir olasılık var mı? Ben beklemiyorum. Yani olasılık var mı? Tabii ki var. Ama ben bu olasılığı güçlü bulanlardan değilim. Birkaç gün önce biliyorsunuz Trump kendisi durumu bence kendinden beklenmeyecek güzellikte ifade etti. İran'la olan durum influx dedi. Yani çok akışkan bir durum dedi. Oraya da gidebilir, buraya da gidebilir. Son emareler biraz daha bu müzakere kanalının zorlanacağını gösteriyor. Hatta ben şöyle ifade etmiştim Seda Hanım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Sayın Abbas Arakçı'yı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten Sayın Hakan Fidan'la görüştüler. Şayet Amerika'dan şöyle bir eğilim almasaydı, ya siz İranlılarla konuşun, müzakereye gerçekten eğilimliyseler biz de ona göre davranalım gibi mesaj almasaydı Türkiye Cumhuriyeti bence Abbas Arakçı bugün ağırlamazdı. Doğrudan o İran Cumhurbaşkanı'nın mesajını getirmezdi. Türkiye'de elbette ABD tarafının mesajını iletmezdi. Yani Abbas Arakçı'nın İstanbul'a gelmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve Dışişleri Bakanı Fidan'la buluşması zaten bir diplomatik temas yolunun Amerika tarafından da kabul edildiği anlamına mı geliyor? Nitekim Hakan Fidan bugün dedi ki, ben dün dedi çok uzun bir konuşma yaptım Steve Witkoff'la dedi. Dolayısıyla evet, dün evet. Steve Witkoff'la konuşulmuş. Muhtemelen Steve Witkoff ya Trump şunu istiyor. Ancak şu gerçekleşirse çatışmayı bir şekilde biz engelleyebiliriz demiş ki Türkiye bırakın o zaman o kanalı biz bir zorlayalım. İran tarafına da bunları aktaralım demiş. Yani diyelim ki bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir anda saldırı emri falan verse bu Türkiye'nin son derece abes ve rahatsız edici bulacağı bir şey olur. Çünkü hem diplomasi kanallarını işletelim diyoruz. Ki bakın bugün Hakan Fidan bir noktaya daha vurgu yaptı. Onu çok önemli buluyorum. Bence birçok vurgusu vardı da yeri gelirse konuşuruz. Bölge devletleriyle de devamlı görüşüyoruz dedi. Türkiye sadece biz istemiyoruz askeri tırmanma demiyor. Bölge de istemiyor böyle bir şey diyor. Dolayısıyla Amerika'nın bunu da dikkate almasını Türkiye istiyor ki hatırlayalım üst üste devletler açıklama yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri dahil, tabiatıyla Suudi Arabistan, en son bugün Azerbaycan, arada zaten Katar, diğer devletler. Biz kendi karamızın, topraklarımızın ya da hava sahamızın İran'a karşı yapılacak olan bir askeri operasyona kullanılmasına izin vermeyiz demişti. Dolayısıyla bütün bunları yan yana getirdiğimizde bence en azından kapsamlı bir çatışma için uygun zemin yok. Trump'ın işini kolaylaştıracak bir ortam olduğunu ben düşünmüyorum. Peki bölge ülkelerini anlattınız ama Avrupa Birliği'nde bir karar var daha yeni Çok duman normal üstünde. bir karar. Bu Tabii. evet devrim muhafızlarının terör listesine alınması. Şimdi, hukuki zemini için işe yaramaz mı Trump açısından baktığınızda? Şimdi bir kere Trump bunu 2019'da yaptı zaten. Yani devrim muhafızların terör listesine ilk alan ABD Başkanı Trump'tı. İsrail'i söylemiyorum bile zaten. İran, İsrail'e göre terör devleti tırnak içinde rejimden. İsrail perspektifinden bahsediyorum. Diplomatik olarak ilişkileri yok. Amerika Birleşik Devletleri 2019'da almıştı. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu kararı çok tartışıldı. Elbette İran'da bir tepki verdi. Abbas Arakçı dedik çok mantıksız bir şey dedi. Yani Avrupa zaten bir aktör olma kabiliyet ve kapasitesini yitiriyor falan dedi. Ama aslında çok beklenmedik bir karar değil. Birkaç sebepten dolayı. Bir kere Eylül ayında Avrupa neredeyse İran'la köprüleri attı. Biliyorsunuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla beraber o vakte kadar geçerli olan bazı Birleşmiş Milletler yaptırımları kalkmıştı. Avrupa bunları geri getirdi Eylül ayında. Bir gerilim başlamıştı zaten. Diğer taraftan bu protestoları Amerika'yı biz çok konuştuk ama 28 Aralık'ta başlayan protestolar konusunda en çok Avrupalılar eleştirdi. İran'ı çok itham ettiler ve onların baktığı yerden bu protestoların bastırılma şekli, ölü sayısı artık 6.000 midir, 8.000 midir biliyorsunuz çeşitli. Sizin kulağınıza hangisi daha akla yatkın geliyor? Bu arada geri gelmişken sorayım. Yani 40 bin diyen de var, 6 bin diyen de var. Resmi açıklama daha az ama. Tabii 6-7 bin ne yazık ki tabii ki bu da dehşet bir sayı kuşkusuz. Ama o 40 binler falan ben onun propaganda ürünü olduğunu düşünüyorum. Zaten ellerinde somut bir şey yok. Bu arada biliyorsunuz 6 bin gibi rakamlar da Hrana veriyor. Yani Amerika'da bulunan insan hakları, İran insan hakları aktivistleri ajansı veriyor. Dolayısıyla bunu veren rejim değil, İran muhalifi. Tabii ki daha henüz doğrulanmamış olan çok sayıda iddiadan bahsediyorlar ama doğrulayabildikleri 6.000 küsur. Bunun içinde idamlar var mı? Yoksa Yok. sadece silahlı o gecelerde Tabii. silahlı
subayların güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasıyla ilgili bir Bu sayım konuda da aldı çok dedi. aceleci olmamak gerekebilir. Şu nedenle şimdi İran'ın bir iddiası var. Artık İran biraz yalancı çoban gibi görülüyor. Ne dese kabul edilmiyor gibi ama İran'ın iddiası şu. Çok büyük olaylar oldu. Özellikle 8 Ocak'tan sonraki biliyorsunuz. Kitleselleşti o noktadan itibaren ve orada başı bozuk, sokakları terörize eden insanlar neden oldu bu can kayıplarının önemli bir bölümünde diyor. Bu bir iddia bakın yani İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi söylemi üzerinden analiz yapacak halim yok. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Mutlaka bunların önemli bölümü güvenlik güçleri tarafından işlendi. Bu cinayetlerin ya da bu ölümlere onlar neden oldu. Ama sokaklarda, o sokakların terörize edildiği ortamlarda örneğin Reş'te. Bakın hiç konuşulmuyor, enteresan bir şeydi. İsfahan'da çok büyük olaylar yaşandı. Herkes bir İlam, Kirmanşah falan konuşuyor. Son derece İran'ın metropollerinden biri olan. Hani herkes diyor ya azınlıklar ayaklanıyor. İsfahan, Fars nüfusunun çok yoğun yaşadığı şehir. Oralarda çok büyük olaylar oldu. Bu olaylara rejim evet güvenlik güçleri oraya getirecektim. Güvenlik güçleri müdahale etti derken Avrupa'nın baktığı yerde bu müdahaleyi devrim muhafızları ordusu yaptı. O nedenle devrim muhafızları ordusuna esasen bu Aralık protestoları nedeniyle de cezalandırılmış oluyor. Bu karar onunla Bu karar da bağlantılı onunla doğrudan diyorsunuz. bağlantılı. Peki, şimdi siz anladığım kadarıyla yakın zamanda bir müdahale beklemiyorsunuz. Zaten bunu da ifade ettiniz. Hem Amerikan basında hem İngiliz basınında bazı senaryolar yazıldı. Örneğin onlardan biri. Bu en iyimser olanı hatta şöyle ifade ediyor. Belli bazı noktaların hedef alınması ve sivil kaybın olmaması ve sonrasında da yani hedefli bazı saldırılarla tırnak içinde rejimi dize getirmek. Böyle bir ihtimal var mı? Şimdi rejimi dize getirmek tam olarak ne demek? Tabii ki ona bakmak lazım. Yani rejimin çökmesinden bahsetmiyoruz herhalde. Yani İsteklerinin kabul olmasından bakıyoruz. Yani bu Amerika'nın öne sürdüğü nükleerle ilgili isteklerine olumlu yanıt vermeyeceği en azından sözel anlamda Tahran bunu söylüyor şu anda. nükleere evet diyoruz diyor. Nükleeri konuşacağız. Balistiği konuşmayız bile diyor. Bence onu da konuşurlar da öyle diyecekler bu noktada. Çünkü İran'ın iddiası şu ki bunu Sayın Hakan Fidan da dün bir röportajında söyledi biliyorsunuz El Cezire'ye. Dedi ki evet birden çok mesele var ama kalem kalem gitmek lazım dedi. Yani hepsini böyle bir sepete koyup hadi bunları konuşalım değil, nükleeri konuşalım sonrasında diğerlerini konuşalım. İran, Seda Hanım şunu söylemek gerekir. Ben Kasım ayında İran'daydım. Dışişleri Bakanlığı'nın orada bir toplantısı vardı. İşte bazı uzmanları falan çağırmışlar. Ben bir günde İranlıların bu kadar müzakere dediğini görmemiştim. İran, Haziran çatışması devam ederken dahi müzakereye açığız diyordu. Elbette orada bir takım tıkanılan nokta var. Ayrıntıya girmeyeceğim ama Amerika Başkanı bir noktada dedi ki siz hiç uranyum zenginleştirmeyeceksiniz. Orada kilitlendi iş. Yoksa İran ben nükleer programımın barışçıl olduğunu göstermek, bunu teminat altına almak için her türlü müzakereye varım diyordu. Şimdi Trump İran'ı sembolik bir şekilde vurur mu? Bu ihtimal var. Yani ama biz sembolik bir çatışmadan bahsetmiyoruz. Abraham Lincoln, USS Abraham Lincoln sembolik bir saldırı için gelmedi oraya. Yani o kadar yüklü bir askeri yığılması, askeri olarak oraya bir yığma yapılması bir sebeptendir diye hep işte bu kadar bir ekonomik güç, masraf yani yapmayacaksa sadece tehdit etmek için değildir argümanda bu şekilde yani bir saldırı olacağına güçlü bir seçenek olduğunu söyleyenlerin. Şimdi orada iki soru var. İki soruya cevap verilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bu saldırının biçimi nasıl olur? Çok kapsamlı bir saldırı mı olur? Bu bir. Bunu bir tarafa bırakalım. Amacı ne olabilir? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ben büyük bir saldırıya gireceğim. Peki ne elde edeceksiniz bundan? Rejimi yıkamayacaksınız. Çünkü diyor ki no boots on the ground diyor değil mi? Yani asker girmeyecek İran'a diyor. O zaman havadan vurarak İslam Cumhuriyeti'ni yıkamazsınız. Ama bence şu an Amerika Birleşik Devletleri gördüğüm kadarıyla İran'ı tırnak içinde söylüyorum bunu yeterince korkuttu. İranlılar çok tedirgin. Yani bunu İranlılar tedirgin olabilir ama rejim tedirgin mi? Ondan bahsediyorum. Biz zaten müesses nizamdan bahsediyorum. Sıradan insanlar zaten tedirgin. Yani Haziran'da yaşananlar daha dün meydana geldi. Onlar her türlü tedirgin. Yani rejimin tavırından da tedirgin. Dışarıdan gelecek bir saldırının olası sonuçlarından da tedirgin ama müesses nizam da tedirgin. Çünkü dikkat edin 22 Haziran'da Amerika saldırmıştı biliyorsunuz. İsrail 13 Haziran'da başladı saldırılarına ve Amerika saldırdıktan sonra İran 2 gün sonra ateşkesi kabul etmek durumunda kaldı. Çünkü İran bir noktada İsrail'le baş edebilir. Elbette çok büyük zararlar görür ki gördü ama Amerika ile İran'ı baş etmesi söz konusu değil.
Dolayısıyla bunu engellemek için her şeyi yapmak istiyorlar. Bence müzakereye çok açıklar. Hatta bence bugün Sayın Arakçı'nın kesinlikle konuşmayız dediği şeyleri de konuşmaya hazırlar. Ama bunun bir anda karşılarına empoze edilecek şekilde gelmesini istemiyorlar. Nükleeri konuşalım. Sonra çünkü balistik füze konusu çok kompleks bir konu. Yani teknik olarak da kompleks. İran'ın kendi güvenlik mimarisi açısından da kompleks bir konu. Siz İran'a balistiği sınırla 3000 değil 2000 değil 500 kilometre yap dediğinizde şunun garantisini vermeniz lazım. İran diyor ki ben bunu saldırmak için yapmıyorum ki. İsrail beni tehdit ediyor, siz tehdit ediyorsunuz. O zaman bu tehdit ortadan kalksın, ben de başka türlü davranırım der İran. O da uzun bir müzakere sürecini gerektirir. O halde Amerika'nın sembolik de olsa İran'a bir şekilde saldırması, belki buna yanıt olarak o zaman siz Tahran'ın Orta Doğu'daki Amerikan üslerine saldırarak bir yanıt vermesi ihtimalini de düşük görüyor olmalısınız. Yani bunun bir bölgesel savaşa doğru evrilmesi seçeneğini sormak istiyorum. Bölgesel savaştan kesinlikle bahsetmemiz gerektiğini düşünmüyorum, bu bir. Amerika'nın asla kapsamlı bir saldırı yapacağını düşünmüyorum. Sınırlı bir saldırı, hani oraya kadar getirdim bu güçleri. Bir kere İran'ı vuracağım da dedim falan. Profiline falan sabitliyor biliyorsunuz Trump bu mesajları. Vurursa da İran hiçbir şey yapmaz, açık söyleyeyim. Eğer sembolik bir saldırı olursa hiçbir şey yapmaz. Dronlarla, bombalı dronlarla gemilerini hedef almak Evet, yani falan Abraham gibi. Lincoln'ın üstünde geziyor diye vurun. Yani vurduktan sonra İran başına ne geleceğini bildiği için Haziran'da ne yaptı? Gitti Katar'da El Udeyd üssünü vurdu. 2020 yılında Kasım Süleyman'ı öldürüldüğünde Amerikalıları önceden haber verip Ambar'daki ABD üssünü vurmuştu biliyorsunuz. Bağdat yakınlarında. Evet, Bunun ötesinde bir şey yapmaz. Peki Tel Aviv'e yönelir ama mi? büyük bir saldırı olursa yok, Yani yönelmez. İsrail'e yönelmez. Yönelmez. Yani bununla yönelmesi için İsrail'in de Amerika saldırılarıyla beraber doğrudan İran'a hedef alması lazım. Bakın İran hiçbir şekilde ABD ile zaten baş edecek durumda değil. ABD, İsrail müşterek güçleriyle baş edecek bir durum söz konusu dahi değil ve bunu gizlemiyorlar zaten. Bu İran'ın gizleyebileceği bir şey değil. Hava sahasının zaafları görüldü. İran'ın hava gücünün olmadığı zaten biliniyor ki biliyorsunuz. Bu aralıkta mesela dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte Ruslardan biz Sular satın aldık falan diyorlar, alamadılar. Yani Ruslardan da alamadılar, Çinlerden de alamadılar. Gerçi bir hava güçleri yok. Dolayısıyla şu an yapabilecekleri en iyi şey bir çatışmayı engellemek. Ama tabii ki Amerika kapsamlı bir çatışma başlatırsa, ki beklemiyorum, tekrar edeyim. O zaman tabii İran'da elinde ne varsa topuyla tüfeğiyle cevap vermek durumunda kalacak. Çünkü bu doğrudan rejime hedef alan bir şeye dönüşür. Amerika ile ilişki böyle. Peki rejimin İranlılarla olan ilişkisi, yani ölümle bir şekilde sindirmiş gibi görünüyor sokakları ve protestocuları, Tahran yönetimi. Bundan sonra ne olur? Şimdi bu biraz açayım bu kısmı çok uzatmadan. Bir kere bu protestolar çok önemli. 2022'de Mehsamini protestoları vardı. 2019'da petrol, akaryakıt zammı, 2017'de ve 2009'da da bildiğiniz gibi Yeşil Hareket vardı. Ben bu protestoların bir miktar abartıldığını düşünüyorum. Önemli ama şu açıdan abartıldığını düşünüyorum. Bir kere sokakta kaç insan vardı? Bu bir, önemsiz demiyorum. Lütfen onu özellikle vurgulayayım. İnsanların genel eğilimi şu İran'da benim gördüğüm kadarıyla: bir kaos çıkmasını istemiyorlar. Rejimden nefret etseler dahi, rejimi hiçbir şekilde sevmeseler dahi oluşacak olan bir kaos durumunda, ki İran tarihinde bunun tecrübeleri var. Çeşitli 8 yıl İran-Irak Savaşı boyunca İran şehirleri tehdit altında kaldı elbette. Bir şekilde rejimin daha normalleşmesini bekliyorlar. Rejim bu anlamda küçük de olsa bazı emareler veriyor. Mesela birkaç farklı vesileyle vurgulamıştım. Mehsamini protestoları biliyorsunuz zorunlu örtünme nedeniyle çıkmıştı teknik olarak. Şu an mesela bu tamamen terk edilmiş durumda İran'da. Kimsenin böyle bir şey umurunda değil. Son protestolar ekonomi kaynaklı çıkmıştı ki son yaşananlardan sonra ekonomi Aşmaları daha da, en zor olan daha da problem zaten bu. İran ekonomisi alarm veriyor. ABD baskıları İran ekonomisinin toparlanmasını imkansız hale getiriyor. Biraz da bu nedenle İran bir başka çatışmanın içine girmek istemiyor. Evet. Ve öyle bir durumla da karşı karşıya kalabilir eğer ekonomi herhalde Kesinlikle. böyle devam ettiği müddetçe.